Antimadde. Evrenin aynadaki karanlık yüzü. Evrenin derinliklerinde gerçekliğin kendisini sorgulatan bir şey var. Gözlerimizle göremediğimiz, dokunamadığımız ama varlığını fiziğin en temel yasalarının fısıldadığı bir şey. Antimadde. Her şey 1928'de başladı. Genç fizikçi Paul Dirac, evreni açıklayan denklemler üzerinde çalışırken beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Matematik, elektrona benzeyen ama tam zıt elektrik yüküne sahip bir parçacığın var olması gerektiğini söylüyordu. Bu imkansız görünüyordu ama bilim bazen imkansız görünen fikirleri gerçeğe dönüştürür. 1932'de o parçacık bulundu. Pozitron. İnsanlık ilk kez maddenin karşıtını görmüştü. Ve bu keşif evrene bakışımızı sonsuza dek değiştirdi. Çünkü fizik bize şunu söyler: her parçacığın bir karşılığı vardır. Elektronun pozitronu, protonun antiprotonu ve maddenin bildiğimiz her yapı taşının bir karşı parçacığı. Bu yalnızca teorik bir simetri değildir. Bu, evrenin temel kurallarına işlenmiş bir dengedir. Sanki doğa, her şeyi kendi yansımasıyla birlikte yaratmış gibidir. Ama işin gerçekten ürkütücü kısmı burada başlıyor. Madde ve antimadde karşılaştığında birbirlerini yok ederler. Sessizce, anında. Geride yalnızca saf enerji kalır. Bu sıradan bir çarpışma değildir. Bu, varlığın enerjiye dönüşmesidir. Einstein'ın denklemi burada yalnızca teori değildir, gerçektir. Eşittir mc kare. Bir gram antimadde, akıl almaz miktarda enerji açığa çıkarabilir. Bu onu, teorik olarak insanlığın ulaşabileceği en güçlü enerji kaynaklarından biri yapar. En tehlikelilerinden biri. Ama asıl gizem enerji değil, varoluş. Çünkü büyük patlama, teoriye göre madde ve antimaddeyi neredeyse eşit miktarda üretmiş olmalıydı. Evren doğduğu anda, iki zıt gerçeklik aynı anda ortaya çıkmış olmalıydı. Eğer öyleyse, her şey neden o anda yok olmadı? Neden yıldızlar var, gezegenler, galaksiler ve neden biz buradayız? Çünkü eğer denge kusursuz olsaydı, bugün hiçbir şey var olmazdı. Bir yerde bir şey değişti. Denge bozuldu. Madde hayatta kaldı. Antimadde ise neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Bilim insanları buna hala kesin bir cevap veremiyor. Belki evrenin ilk anlarında mikroskobik bir asimetri oluştu. Belki milyarda birlik bir fark. Ama bazen küçücük farklar tüm gerçekliği değiştirir. Bugün gördüğümüz her yıldız, her galaksi belki de o küçücük dengesizliğin sonucudur. Ama gerçekten kayboldu mu? Belki de antimadde hiçbir zaman gerçekten kaybolmadı. Belki yalnızca bizim ulaşamayacağımız kadar uzağa dağıldı. Ve belki evrenin sessiz bölgelerinde hala varlığını sürdürüyor. Yoksa evrenin ulaşamadığımız köşelerinde antimaddeden oluşan dünyalar mı var? Belki anti yıldızlar, belki anti galaksiler, belki bizim ters yansımamız olan kozmik yapılar. Belki şu anda bile evrenin uzak bir köşesinde bizim fizik kurallarımıza benzeyen ama tamamen antimaddeden oluşmuş sistemler var. Bambaşka bir kozmik düzen kendi sessizliğinde varlığını sürdürüyor. Bilim insanları bugün CERN'de antimadde üretiyor ama onu yalnızca kısa anlar boyunca tutabiliyorlar. Çünkü antimadde temas ettiği sıradan maddeyle anında yok olur. Bir kaba koyamazsın, bir yüzeye bırakamazsın, havaya bile bırakamazsın. Çünkü çevremizdeki her şey maddeden oluşur. Bu yüzden bilim insanları antimaddeyi manyetik alanlarla askıda tutmak zorunda. Görünmez bir kafesin içinde. Onu saklamak, bir yıldırımı çıplak ellerinle tutmaya çalışmak gibi. Bugüne kadar üretilen antimadde miktarı son derece az. Çünkü onu üretmek inanılmaz derecede zor ve inanılmaz pahalı. Ama buna rağmen peşindeyiz. Çünkü maddeyi ve antimaddeyi anlamak sadece evrenin nasıl işlediğini değil, varlığın neden hiçliğe üstün geldiğini de anlamak olabilir.